1917 sonbaharı. New Jersey'in Orange kasabasında eski bir fabrika binasının üst katında uzun ahşap masalar boyunca yan yana oturmuş genç kadınlar var. Pencereler büyük, içeriye gündüz ışığı doluyor çünkü yaptıkları iş göz istiyor. Her birinin önünde küçük bir kap, kabın içinde açık yeşile çalan bir toz karışımı. Elde tutulan saat kadranları, tırnak büyüklüğünde. Rakamların üstüne 1 milimetreden ince çizgiler çekilecek. Fırçanın ucu bunun için yeterince keskin değil. O yüzden fabrikadaki kadınlara ilk gün öğretilen şey şu: fırçayı dudaklarının arasına al, çevir, ucu sivrilsin. Sonra boyaya batır. Sonra kadranı boya. Sonra baştan. Günde yüzlerce kez. Bunu kimse gizli saklı yapmıyor. Ustabaşı öğretiyor. Yeni gelen kız, yanındakinin nasıl yaptığına bakarak öğreniyor. Bu, işin doğru yapılma biçimi. Kaptaki tozun ticari adı Undark, içindeki madde radyum ve o binadan çıkan saatler, karanlıkta okunabildikleri için savaş yıllarında Amerika'nın en çok istenen ürünlerinden biri. Hızlı bir ressam günde yüzlerce kadran boyayabiliyordu. Ücret parça başıydı ve kadran başına birkaç sentin altındaydı. Savaş yıllarında bu fabrikada aynı anda yüzlerce kadın çalışıyordu. Şimdi bunu aklında tut. Çünkü bundan 5 yıl sonra bir hekim bu masalardan birinde oturmuş bir kadının çene kemiğinin kafatasından ayrıldığını fark edecek ve şirket bunun sebebinin fabrika olmadığını söyleyecek. 20. yüzyılın başında radyum dünyanın en heyecan verici maddesiydi. Marie ve Pierre Curie onu ayrıştırdığından beri gazetelerde bir mucize gibi anlatılıyordu. Kanserli dokuyu yakabiliyordu. Bu doğruydu. Radyoterapinin temelinde bu var. Ama oradan atlanan yer şuydu: eğer kötü hücreyi öldürüyorsa, iyi olan her şeye de dokunuyor demektir. O dönemde bu kısım henüz kimsenin gündeminde değildi. Radyum kremlere karışıyordu. İçme suyu diye satılıyordu. Diş macununa, sabuna, hatta çikolataya konduğu oluyordu. Bir madde ki hem pahalı, hem modern, hem de sağlığa iyi geldiği söyleniyor. Aynı madde, çinko sülfürle karıştırıldığında karanlıkta parlıyordu. Radyumun yaydığı ışıma, karışımdaki kristalleri uyarıyor ve kendiliğinden ışık veren bir boya elde ediliyordu. Elektrik yok, ısı yok, pil yok. Sadece duruyor ve parlıyor. Boyayı geliştiren isimlerden biri, US Radium'un kurucularından Sabine Arnold von Sokoki'ydi. Ürün Undark adıyla piyasaya sürüldü. Karanlığın yokluğu, kendi bulduğu maddenin bir gün onu da öldüreceğini o sırada bilmiyordu. Birinci Dünya Savaşı çıktığında ordu, karanlıkta okunabilen alet göstergeleri ve kol saatleri istedi. Siperde kibrit çakmak, nişan almış birine adresini vermek demekti. Ve o kadranların üstündeki çizgileri makine çizemiyordu. İnsan eli çiziyordu. Orange'daki fabrikada çalışanların neredeyse tamamı kadındı. Çoğu 17, 18, bazıları daha küçük. Catherine Schaub işe girdiğinde henüz 15 yaşına yeni basmıştı. Kimi kaynaklara göre 14'tü. Bir kısmı yakındaki İtalyan ve İrlandalı göçmen ailelerin kızlarıydı. Okuldan çıkıp doğrudan buraya geliyorlardı. Ve şunu net söylemek gerek: bu iş iyi bir işti. Ücret parça başıydı. Yani hızlı ve düzgün çalışan çok kazanıyordu. İyi bir kadran ressamı, bir tekstil atölyesindeki akranının birkaç katı kazanabiliyordu. Bir kadının o yıllarda bulabileceği alternatifler çamaşırhane, hizmetçilik ya da dokuma tezgahıydı. Kadran boyama bunların hepsinden temiz, hepsinden itibarlı, hepsinden iyi paralıydı. Bir kızın fabrikaya girmesi ailede sevinçle karşılanıyordu. Kız kardeşler birbirini alıp götürüyordu. İşe girmek için sıra bekleniyordu. Molly Maggia da öyle girdi. Onun 2 kız kardeşi de aynı fabrikada çalıştı. Quinta ve Albina, 3 kardeş, aynı masalarda. Fabrikanın havası tozluydu. Boya karıştırılırken, kaplar taşırılırken, kadranlar kurumaya bırakılırken toz her yere gidiyordu. Kadınların önlüklerine, saçlarına, ellerine, eve giderken bu tozu üstlerinde taşıyorlardı. Akşam eve döndüklerinde saçları hafifçe ışıldıyordu ve kimse bundan korkmuyordu. Çünkü korkulacak bir şey olduğu kimseye söylenmemişti. Tam tersi söylenmişti. Kadınlar radyumun zararsız olduğunu, hatta yararlı olduğunu duymuşlardı. Yanaklarına renk verdiği söyleniyordu. Fırçayı ağızlarına götürmenin bir sakıncası olmadığı söyleniyordu.
Ve onlar da bu maddeyle oynadılar. Boyayla tırnaklarını boyadılar. Elbiselerinin düğmelerine sürdüler. Kadınlardan bazıları dansa gitmeden önce boyayı dişlerine sürüyor, salonun ışıkları kısıldığında parlayan bir gülüş bırakıyordu. Cumartesi akşamı Orange'da o kızların üzerinde soluk yeşil noktalar görünüyordu. Kolyelerinin durduğu yer. Bir yaka, bir gülüş. Kasabada onlara hayalet kızlar dendi. Bu hikayenin en tuhaf tarafı burasıdır. En eğlenceli kısmı ile en yıkıcı kısmı aslında aynı andır. Aynı hareket, aynı toz, aynı akşamlar. O sırada laboratuvarlarda çalışan bilim insanları radyumu çıplak elle tutmuyordu. Laboratuvarlarda kurşun paravan, maşa ve eldiven kullanılıyordu. Radyumun deriyi yaktığı Pierre Curie'nin kendi üzerinde yaptığı deneyden beri biliniyordu. Yani bilgi vardı. Ama o bilgi fabrikanın üst katına, uzun masaların başına çıkmadı. Kadınlara söylenmedi. Diş ağrısıyla başladı. 1922'ye gelindiğinde Molly Maggia'nın dişleri onu aylardır rahatsız ediyordu. Bir diş çekildi. Sonra yanındaki. Çekilen dişlerin yerindeki boşluklar iyileşmedi. Ağzında iyileşmeyi reddeden yaralar oluştu. Doktorlar ne olduğunu anlamadı. Ağız enfeksiyonu dediler. Romatizma dediler. Uzun süre bir tanı konamadı. Hastalık ilerledi. Molly Maggia 12 Eylül 1922'de öldü. 24 yaşındaydı. Ölümünden önceki muayenelerden birinde çene kemiğinin dokuyla artık tutunmadığı görüldü. Hekim onu elleriyle yerinden alabildi. Bu bir hastalığın sonucu değildi. Bu kemiğin içeriden çürümesiydi. Ve Molly tek değildi. Aynı fabrikadan başka kadınlar da diş hekimlerine gitmeye başladı. Şikayetler benzerdi. Geçmeyen ağız yaraları, gevşeyen dişler, şişen çene. Sonra başka şeyler geldi. Yürürken kalçası kırılan bir kadın. Merdivende ayağı burkulup kemiği çatlayan bir başkası. Yorgunluk, kansızlık, bacaklarında kısalma, bazılarında tümörler. Bu radyumun bedende ne yaptığıyla ilgilidir ve mekanizma acımasız derecede basit. Radyum kimyasal olarak kalsiyuma benzer. Beden onu kalsiyum sanır ve kemiğe yerleştirir. Bir kez kemiğe girdiğinde de çıkmaz. Orada durur ve ışımaya devam eder. İçeriden, kesintisiz, yıllarca. Kemik dokusu ve kemik iliği tam yanı başında ışıyan bir kaynağın altında kalır. New York'ta çalışan diş hekimi Theodore Bloom, tedavi ettiği bir hastanın çenesinde daha önce görmediği bir tablo fark etti ve bunu bir diş hekimliği yazısında not etti. Kadın bir kadran ressamıydı. Bloom, tabloya radyum çenesi adını verdi. Bir hastalığın adının konması önemlidir. Adı olan şey aranabilir ve arandığında bulundu. İncelenen kadran ressamlarının büyük çoğunluğunda çene kemiğinde nekroz, yani kemik dokusunun ölümü saptandı. O noktada artık bunun kişisel bir talihsizlik olmadığı ortadaydı. Aynı işi yapan insanlarda aynı şey oluyordu. US Radium hiçbir kusuru kabul etmedi. Şirket, kadınların hastalığının fabrikayla ilgisi olmadığını savundu. Öne sürülen sebep şuydu: frengi. Bu, rastgele seçilmiş bir iddia değildi. Frengi de ilerlemiş evrelerinde kemikte, kafatasında benzer görünen tahribat yapabiliyordu. Yani tıbbi olarak tartışılabilir bir kılıftı. Ama işin ikinci yüzü daha etkiliydi. 1920'lerin Amerika'sında bir genç kadın için frengi suçlaması sadece bir teşhis değildi. Ahlaki bir yargıydı. Komşuların konuşması, nişanın bozulması, işten çıkarılma, ailenin utanması demekti. Yani bu iddia aynı anda hem şirketi savunuyor hem de karşısındaki insanların sözünün değerini düşürüyordu. Molly Maggia'nın ölüm belgesine bile ölüm nedeni olarak frengi yazıldı. Ailesi bunu bilerek yaşadı, kız kardeşleri bunu bilerek yaşadı. Bu arada fabrikada çalışmış kadınlar olan şeyin ne olduğunu kendi aralarında anlamaya başlamıştı. Hasta olanlar birbirini tanıyordu. Aynı masalarda oturmuşlardı ve içlerinden biri peşini bırakmadı. Grace Fryer fabrikada birkaç yıl çalıştı, sonra bir bankada memur oldu. Dişleri dökülmeye, çenesi ağrımaya, sırtı tutmaya başladığında sebebini araştırdı. Kendi röntgenlerini istedi. Doktor dolaştı. Sonra dava açmaya karar verdi. Ve burada hikayenin en az konuşulan ama belki en çok şey anlatan ayrıntısı var. Grace Fryer davasını alacak bir avukat bulmak için yıllarca uğraştı. Yıllarca. Ölmekte olan bir insan için bu sürenin ne demek olduğunu bir düşün. Neden kimse almadı? Çünkü dava kazanılamaz görünüyordu. New Jersey'de meslek hastalıkları için
Tazminat talebinin işten ayrıldıktan sonraki 2 yıl içinde yapılması gerekiyordu. Ve radyumun bedende yaptığı hasar, çalışmayı bıraktıktan 5, 7, 9 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Yani hukuken çok geçti. Üstelik karşı tarafta parası, avukatı ve kendi uzmanları olan bir şirket vardı. Sonunda genç bir avukat, Raymond Berry, davayı aldı. 1927'de dava açıldı. Davacılar 5 kadındı. Grace Fryer, Edna Hausman, Catherine Schaub, Quinta MacDonald ve Albina Laris. Son 2 isim Molly Magya'nın kız kardeşleriydi. Basın onlara bir ad taktı. Radyum kızları. O sırada beşinin de sağlığı ileri derecede bozulmuştu. Grace Fryer korse takmadan oturamıyordu. Albina Larice yürüyemiyordu. Bir bastonla ve kız kardeşinin kolunda ilerliyordu. Yemin ederken ikisi de elini omuz hizasının üstüne kaldıramadı. Duruşma takvimi şöyle işledi. Ocak 1928'de ilk oturum. Sonra Nisan'a ertelendi. Nisan'da şirketin avukatları uzman tanıklarının Avrupa'da olduğunu bildirdi ve mahkeme davayı Eylül ayına bıraktı. 5 ay daha. O sırada doktorlar, kadınların yalnızca birkaç aylık ömrü kaldığını söylüyordu. Kadınların yanında duran insanlar da vardı. New Jersey Tüketici Birliği'nden Catherine Wiley konuyu takip edip kamuoyuna taşıdı. Endüstriyel hastalıklar üzerine çalışan hekim Alice Hamilton, kadınların tarafında ağırlığını koydu. Newark'ta adli tabip olarak çalışan Harrison Martland, bedende radyum olup olmadığını gösterebilecek ölçüm yöntemleri geliştirdi. Nefesteki radyoaktif gazın ölçülmesi de bunlardan biriydi. Yani artık ortada belki demeyi zorlaştıran bir bilimsel yöntem vardı. Ama mahkemede en güçlü kanıt yaşayan kadınlardan gelmedi. 1927'de Molly Magya'nın mezarı açıldı. 5 yıldır topraktaydı. Kemikleri incelendiğinde 2 şey görüldü. Birincisi, frengiye ait bir bulgu yoktu. Ölüm belgesine yazılan şey, kemiklerin kendisi tarafından yalanlanmıştı. İkincisi, kemikler hala radyoaktifti. Karanlık bir odada fotoğraf plakasının üzerine konulduklarında, plakayı kendi ışımalarıyla pozladılar. 5 yıl toprakta durmak hiçbir şeyi değiştirmemişti. Şunu bir sindir. Yaşayan kadınların mahkemede ihtiyaç duyduğu kanıt, 5 yıl önce ölmüş bir kadının bedeniydi. Molly Maggia, kendisine iftira atıldıktan 5 yıl sonra kız kardeşleri için tanıklık etti. 4 Haziran 1928. Karar açıklanmak üzereyken şirket anlaşmayı kabul etti. 5 kadının her birine $10.000, yıllık $600 ödenek ve hayatları boyunca tedavi masraflarının karşılanması. Şirket yine kusurunu kabul etmedi. Anlaşma suçun kabulü değildi. Ama bir eşik geçilmişti. Bu, bir işçinin iş yerinde maruz kaldığı bir maddenin yaptığı hastalık için tazminat aldığı ilk davalardan biri oldu. Öncesinde işveren için standart cevap hazırdı. Kanıtlayamazsın, süren geçti, hastalığın başka sebebi olabilir. O cevap ilk kez ciddi biçimde çöktü. Anlaşmadan 5 ay sonra 14 Kasım 1928'de New York'ta bir adam aplastik anemiden öldü. Kemik iliği artık kan üretmiyordu. Adı Sabine Arnold von Sokoka'ydı. Undark'ı bulan adam, boyanın formülünü yazan, kadranların nasıl parlayacağını hesaplayan, fabrikayı kuran adam. Ölmeden önce kendi şirketine karşı açılan davada von Sochoki kadınların lehine konuştu. Bedenindeki radyum yükü de çok yüksekti. Kendi icadı onu işçilerinden önce götürdü. Kadınlar da uzun yaşamadı. Quinta MacDonald 29'da 30'lu yaşlarının ortasında öldü. Catherine Schaub Şubat 33'te 30 yaşında. Grace Fryer 27 Ekim 33'te 34 yaşında kazandığı davadan 5 yıl sonra Edna Hausman 30'ların sonunda öldü. Beşinden yalnızca Albina Larice 46'ya kadar dayandı. Ama bıraktıkları şey durdu. Dava sonrasında fırçayı ağza götürme uygulaması terk edildi ve kadran atölyelerinde koruyucu önlemler yaygınlaştı. 38'de Illinois'in Ottawa kasabasında Catherine Donohue, ölüm döşeğinden verdiği ifadeyle ikinci büyük davayı kazandı. Donohue davası, meslek hastalığı tazminatı konusunda önemli bir emsal oluşturdu. Ve bir şey daha oldu, 1940'lı yılların ortasında Manhattan projesinde çalışan fizikçiler, plütonyumla uğraşan işçiler için bir güvenlik sınırı belirlemek zorunda kaldılar.
İnsan bedeninin ne kadar kemik arayıcı, radyoaktif maddeye dayanabileceğini gösteren tek veri seti dünyada bir tekti. Kadran ressamlarının bedenleri. Robley Evans'ın bu kadınların ölçümlerinden çıkardığı sınır, mikrogramın 1/10'i, nükleer çağın ilk insan güvenlik standardı oldu. Argonne Ulusal Laboratuvarı, hayatta kalan kadran ressamlarını 1990'lı yılların başına kadar izledi. Binlerce dosya tutuldu. Her biri bir sonraki nesil işçinin ne kadar korunacağını belirledi. Bugün bir kimyasalın yanında eldiven takıyorsan, bir malzeme güvenlik formu imzalıyorsan, işverenin sana maruz kaldığın maddenin adını söylemek zorundaysa, iş yerinde bir kaza, yıllar sonra ortaya çıksa bile hakkın düşmüyorsa, bunların hiçbiri kendiliğinden gelmedi. Bunlar, sabah kalkıp iyi bir işe gittiğini sanan 20 yaşındaki kadınların çenelerini kaybettikten sonra mahkeme salonuna taşınarak gelip talep ettiği şeylerdi. O saatler hala duruyor. Müzelerde, koleksiyonlarda, tavan aralarında. Radyum 226'nın yarı ömrü 1600 yıl. Yani o kadranlar bugün de ışıyor. Onları boyayan ellerin çoğu 30'una varmadan durdu.